Merhaba Dünya, Örgün ve Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere mozaik tekniği ile yapmış olduğum bu güzel çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Battaniyelerden kilimlere, çantalara varana kadar dilediğiniz her türlü yerde kullanabileceğiniz böyle güzel bir çalışma. Bakın kat katmış gibi duruyor. Dilerseniz böyle bir bütün büyük yaparak büyük bir battaniye çalışması yapabilir. Dilerseniz ise şöyle ikinci yerde bitirerek motif şeklinde kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Motif şeklinde kullanarak da çok güzel hırkalar da yapabilirsiniz. Kırlentler yapabilirsiniz. Benim aklıma gelenler şu anda bunlar. Sizin fikirlerinizi de duymak, görmek isterim. Yorum kısmına paylaşabilirsiniz arkadaşlarım. Bakın şöyle çok güzel duruyor. Arkası da bu şekilde arkadaşlarım. Öyle burada sadece bir yerimiz var. Başka da herhangi bir şeyimiz yok arkadaşlar. İki ip birden gidiyor. Şimdi bu modeli yaparken şöyle Alize Cotton Gold'un şu şekilde batik bir ipini kullandım. Bir de Alize Cotton Gold'un düz bir ipini kullandım arkadaşlarım. Kullandığım tığım ise 3 milim oldu. Şimdi hemen yapımına geçelim istiyorum. Şöyle bir halka yapıyorum. Halkanın içerisine giriş yapıyorum. Ve buraya şöyle alarak 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıp 2 tane yanına ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Daha sonra 1, 2 zincir çektim. Üzerine alıyorum. 3 tane arkadaşlarım ikili trabzan yapıyorum buraya. 1, 2 ve 3. Daha sonra 2 zincir çekiyorum. Bakın zincirlerimi biraz gevşek bir şekilde çekiyorum arkadaşlarım. Şöyle 3 tane yine ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Sonra sıkıştırdım biraz. 2 zincir çektim. Son olan yerimi de yapıyorum. 1, 2 ve 3. Evet. Şimdi 2 zincir çekiyoruz burada. 1, 2. Sonra geliyorum. Bu zincirlerimin hemen üstünden, ilk çekmiş olduğum zincirlerin üstünden giriş yaptım. Şu şekilde buraya kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Sonra bunu iyice sıkıştırıyorum arkadaşlar. Boşluk kalmasını istemiyorum. Hatta bunu birleştirmeden bakın şöyle arkadaki bu ipimizi de şu şekilde alabiliriz. Şöyle buraya tutunup aradan götürebiliriz arkadaşlar. Şimdi bakın bu şekle geldi. Sonra diğer renk ipimi alıyorum. Onu buradan şöyle bir geçirdim arkadaşlar önce. Ve şöyle biraz çekelim. Çok fazla kalmasına gerek yok. Şimdi buradan geçirdikten sonra bakın tığdan çıkartıyorum. Şu 2 tane zincir çekmiştim. İkincisinden giriş yapıyorum şu şekilde ve buradan tekrar bunu geçiriyorum. Bu şekilde yaparsanız daha güzel oluyor. Köşelerden büyürse daha güzel duruyor arkadaşlar. Şimdi bunu geçirdikten sonra bir tane zincir çektim ve aynı yerin içerisine arkadaşlarım şöyle göstereyim. Aynı yerin içerisine giriş yapıyorum ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum ilk etapta. Bu sık iğnemden sonra arkadaşlarım hemen bakın şurada birleşim yeri olduğu için bu şekilde görünüyor. Şimdi şu yanından hemen giriş yaptım. Şöyle alarak birinci sık iğnemi yapıyorum. 1. Daha sonra bakın şu ortadakinin üzerine ve arka taraflara alarak yapıyoruz arkadaşlarım bu sık iğneleri. Şu şekilde burayı tamamladım. Yani bu kenardaki köşemdekinden sonra 3 tane sık iğne yaptım.
Sonra diğer köşeye geçiyorum. Bakın şöyle aldım zincirimin üstünden ve bir tane sık iğne yaptım. Bir iki gevşek zincir çektim. Sonra tekrar diğer tarafına da bir tane sık iğnemi yapıyorum. Ve bu arada bakın 3 tane yerimiz var. Üçüne de sık iğne ile geçiyoruz. 1 2 3. Birer de köşelerde 5 tane sık iğne yapmış oluyoruz arkadaşlarım. Şöyle 1 2 ve böyle etrafını çeviriyoruz. Son bakın 5.'yi de buraya geldim. Köşedeki zincirimin içerisinden giriş yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum yine. Daha sonra bunu burada arkadaşlar, burası da önemli. Şöyle bakın, şurada bir zincir çektiğimiz yerin arka kısmı yani oluyor. Buradan giriş yapıyorum. Buradan çekiyorum arkadaşlar. Daha sonra bu ipimi diğer ipimle değiştiriyorum. Şu şekilde ve bunu çıkartıp bu zincirimin içerisinden giriş yapıyorum. İlk bize yakın olandan şöyle buraya bir tane zincir çektim ve yine aynı yere giriş yapıyorum ve sık iğne yapıyorum bir tane. Köşedeki artacak olan sık iğnemizi yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi burada üzerine alıyorum ve aşağıya geçiyorum. Şuradan giriş yapıyorum. Bakın şurada 2 zincirimiz vardı. İkincisinden bize yakın olan yerden giriş yapıyoruz. Şu şekilde buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra araya bir tane şöyle sık iğne yapıyorum. 3 taneydi bakın. Sonra üzerine alıp hemen yanındaki yere de alttan giriş yaparak bu şekilde buradan ilmeği çıkartıyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane araya sık iğnemi yaptım. Sonra üzerine alıyorum ve bakın şurayı atlıyoruz. Buraya sık iğne yaptık. Hemen şuradan giriş yapıyorum köşesinden, zincirimin içerisinden ve buraya bir tane bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Köşeye geçtim. Sık iğne, 1 2 zincir, tekrar üzerine alıyorum. Buraya bu şekilde ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Hemen yanına üzerine alıp tam ortadakinin üzerinden giriş yapıyorum. Ve buraya bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, sonra tekrar üzerine alıp buradan giriş yapıp buraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Görüntümüz bu şekilde olacak. Şimdi diğer yerleri tamamlayalım.
Diğer renk ipime geçtim. Hemen şöyle üzerine alıyorum ve aşağıya iniyorum. Köşedekini yaptıktan sonra buraya bir tane şöyle ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra yanındaki diğer renk olan ikili trabzanımın üstünden giriş yapıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine alıyorum ve aşağıdan bu şekilde giriş yaparak iki araya bir ikili trabzan yaptım. Bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne ve yine köşeye geldim. Bakın buraya bir tane şu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra zincirimin üzerinden giriş yapıyorum. Bir iki tane zincir çekiyorum gevşek bir şekilde. Tekrar diğer zincirimin üzerine sık iğnemi yaptım, üzerine aldım. Bakın burada yerimiz var zaten. Hemen oradan giriş yaparak bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sonra devam ediyoruz. Aynı şekilde bir sık iğne, bir ikili trabzan yaparak bu kenara çeviriyoruz arkadaşlar. Son geldik, bitirdik. Zincirimin üstünden giriş yaptım. Bir iki zincir çektim ve burayla geliyorum, bağlıyorum. Şu şekilde bir görüntü elde ediyorum. Daha sonra diğer rengimi aldım. Buraya bağlıyorum önce. Sonra çıkarttım. Şöyle ilk zincirimin içerisinden, yani köşeyi yapıyoruz arkadaşlar. Bir zincir çektim ve buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine alıyorum. Bakın aşağıya iniş yapıyorum hemen. Buradaki zincirimin içerisinden giriş yaptım. Bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne. Bu sırayı da bir alttaki gibi devam ettiriyoruz. Evet, bu şekilde diğer iki kenarda tamamlayalım arkadaşlar. Diğer rengime geçiyorum. Yine aynı şekilde
Ve şimdi burada yine üzerine alıp bir tane şöyle ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanımın üzerinden giriş yapıp sık iğne yapıyorum. Yine bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlarım bu sırayı da. Evet, bu şekilde bu iki kenarı da tamamlıyoruz. Şimdi bakın tamamladım, geldim. Bir iki zincir çekiyorum. Bu ipimi buraya bağlıyorum önce. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Çıkarttım. Şöyle takıyorum. Bunu da takıyorum. Ve ikisinden birlikte geçiriyorum. Yine aynı işlem oluyor. Hangisi kolayınıza gelirse onu yapabilirsiniz. Şöyle bir zincir çektim. Sık iğnemi yapıyorum. Şimdi 1-2 çoğaldık. Bundan sonra artık şey yapmayacağız. Hemen yanına giriş yaptım. Sık iğnemi yapıyorum. Sonra ikili trabzanımın üzerine, diğer renk olan ikili trabzanımın üzerine de sık iğnemi yapıyorum. Yani buradan köşeyle birlikte 3 tane sık iğne yapmış oldum. Sonra üzerine alıyorum. Aşağıya iniş yapıyorum ve bu ikili trabzanımın üzerine yine ikili trabzan yapıyorum. Bir sık iğne, bir ikili trabzan şeklinde devam ediyorum. Şimdi yine 3 tane şöyle sık iğne yapalım. 1 2 ve 3. Evet, bakın şu görüntü. 2 zincir çekiyoruz. Hemen buradan giriş yapıyorum. 1 2 ve 3. Sonra üzerine alıp ikili trabzanımı yapıp sonra sık iğnemi yaparak diğer tarafa geçiyorum. Evet, diğer tarafları da aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Diğer ipime geçtim, bağladım arkadaşlarım şöyle. Şimdi bunda köşeye ikili trabzan yapmayacağız. Hemen şöyle yanından giriş yapıyorum. 2 3
tane yine sık iğnemi yaptım. Üzerine alıyorum. Alttaki ikili trabzanımın üzerinden giriş yapıyorum. Ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sık iğne, bir ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz burayı. İkili trabzanımı yapıyorum. Şimdi bakın bu üçünün üzerine köşe dahil 1 2 şöyle 3 tane sık iğne yaptım. 2 tane gevşek zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Sonra üzerine alıyorum ve aynı diğer tarafta yaptığımız işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Evet, bakın şu görüntüyü elde ediyoruz. Şimdi burayı da tamamlayalım. Evet, diğer rengi geçtim, bağladım. Şimdi sık iğnemi yapıyorum önce. Bu birinci oluyor. Hemen yanından devam ediyorum. 2 3 4 5. Bakın bunu atlıyoruz artık. 5 şöyle 6 ve 7. 7 tane buraya sık iğne ile geldim. Sonra üzerine alıp buraya yine ikili trabzanımı yapıyorum. Bunu azaltarak devam edeceğiz arkadaşlar. Kendimize yeni yer açıyoruz. Bakın şurayı yapıyoruz şu anda. Şimdi bir tane yine sık iğne, bir tane ikili trabzan, bir sık iğne, yine bir ikili trabzan yaptım. Şimdi buradan devam ediyorum, yine köşeye kadar 7 tane sık iğne ile 1 2 3 4 5 6 ve bu da sonuncu zincirimin üzerine geldim zaten. 7. 2 zincir çektim, tekrar devam ediyorum aynı şekilde. 7 tane sık iğne, 2 3 4 5 6 ve 7. Sonra ikili trabzanımı yapıyorum. Sık iğnemi, ikili trabzanımı yapıyorum. Yine 7 tane sık iğne ile diğer kenara geçiyoruz. Evet, buraları da aynı buradaki gibi devam ettiriyoruz arkadaşlar. Evet, diğer ipime geçtim. Şöyle bir tane buraya sık iğne ile başlıyorum. Daha sonra sık iğneler yaparak devam ediyorum arkadaşlar.
Şöyle 2 3 4 5 6 7 tane sık iğneyi yaptıktan sonra üzerine alıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Sonra bir tane şu şekilde sık iğne, bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, sonra tekrar bir ikili trabzan daha yapıyorum. Buradan ilerliyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 2 tane zincir çektim. Tekrar 7 tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra üzerine alıyorum ve bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan yapıyorum. 7 tane sık iğne ile devam ediyorum. Sık iğne yaparak buraya kadar geliyorum arkadaşlar. Ortadaki yerimize kadar. Şimdi bakın. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve yine sık iğneler ile devam ediyorum. Evet, bu şekilde bütün kenarını çeviriyoruz. Buraya birer tane ortalarına ikili trabzan yapıyoruz. Diğerlerini sık iğne ile çevirelim arkadaşlar. Evet, görüntümüz bu şekilde geldi. Şimdi yine bu ipimi taktım ve devam ediyorum. Sık iğne yaparak geliyorum. Buraya kadar sık iğne yapacağız arkadaşlarım. Evet, bakın son bir tane kaldı. Onu da sık iğne yaptım. Daha sonra bu alttaki ikili trabzanın üstüne bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındakini, yerimin tam ortadaki yerim, buraya bir tane sık iğne, sonra bir tane daha ikili trabzan yapıyorum ve sık iğneler ile devam edip diğer kenara geçiyorum arkadaşlar. Şimdi diğer kenarları da aynı bu kenarda yaptığımız gibi bu tek olan yerlerin üzerlerine
kapatacağız. Yanlarına birer tane ikili trabzan yapacağız. Tam üstüne ise bir tane sık iğne yapacağız ve bu şekilde diğer tarafları da tamamlayacağız. Şimdi arkadaşlar modelimiz bu şekilde, bu kısmını tamamladık. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Yani şöyle göstereyim. Burası bizim artım yerimiz ve şu durumdayız arkadaşlar. Şöyle burayı tamamladık. Şimdi bu kısmını yapacağız arkadaşlar. Onu da diğer rengimi taktım, yine gördüğünüz gibi bir tane zincir çekiyorum. Hemen yanına giriş yaparak bir tane sık iğnemi yapıyorum. Bu defa arkadaşlarım bu yanındaki yere de aynı şekilde bir giriş yaparak yanındaki yere bir tane sık iğne buraya yapıyorum. Sonra üzerine alıyorum. Aşağıdaki yerime, bakın hemen bitim yeri, buraya giriş yapıyorum. Şöyle bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burası önemli arkadaşlar. Sonra bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanlarımın sayısı 5 tane olacak arkadaşlar. Şöyle 2 oldu. 3. Bakın alttan birini atlayıp diğerine geçiş yapıyoruz. 3, 4 ve 5. Şu şekilde. Bakın bu aradaki 3 tanenin bir tane bu tarafında kalacak. Araya 5 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi yine devam edeceğiz. Üzerine aldım. Alttan bir tanesini atladım. İkincisinden başlıyorum. Birinci ikili trabzanımı yaptım. Bir sık iğne. İkinciyi yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Sonra 3. Sonra sık iğne. 4. Bir sık iğne daha. Ve bakın bir tanesini atlayıp ikincisinden giriş yapıyoruz. Şu şekilde. 5. 2 tane buraya, birisi köşe, diğeri normal yanından gelen yerimiz. Şu şekilde buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle bir görüntü elde edeceğiz arkadaşlar. Şimdi burayı da birlikte yapalım. 2 tane zincir çektik. 2 tane sık iğne yapıyoruz. Sonra üzerine alıyorum ve buradan giriş yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5 ve 5 tane yine aralarında birer tane sık iğne ile ikili trabzanlarımı yapıyorum.
yine 2 tane sık iğnemi yapıyorum ve diğer kenara geçiyorum arkadaşlar. Bakın şu görüntüyü elde ediyoruz ve artık modelimiz şöyle buraya doğru devam edecek. Ortadan da gördüğünüz gibi bir boşluk, şöyle bir açılma olacak arkadaşlar. Evet, şimdi diğer kenarları da aynı buradaki gibi yapalım. Evet arkadaşlarım, bakın tamamladım bu sırayı da. Şimdi diğer rengime geçtim. Şöyle yine bir tane zincirimi çektim, içerisinden giriş yapıyorum ve sık iğnemi yapıyorum önce. Yanına yine sık iğne yapıyorum arkadaşlar, yanındaki yere. Şöyle, yani 2 sık iğne ile devam edeceğiz. Sonra üzerine alıyorum. Buradaki alttan az önce bir tane yapmıştık. Onu bir tane buradan şu şekilde çıkartıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Sonra bir sık iğne yapıyorum. Bu ikisinin arasına boşluğa giriş yapıp aralarını dolduruyoruz yani arkadaşlar, bu şekilde. Şöyle bir aradan bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi bir tane sık iğnemi yaptım, sonuncuyu. Sonra üzerine alıyorum. Bu aradaki boşluğumun ilkinden 5 tane sık iğnem vardı az önce. Buradan ilkinden giriş yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Sonra üzerine aldım. Bu renkli olan yerleri bu koyu olan rengimizle kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi basamak basamak, şöyle de göstereyim size. Bakın şöyle basamak basamak kapatarak devam ediyoruz. Şimdi aynı şekilde şöyle aldım, yine devam ediyorum. Aralara ikili trabzan yapıyorum. Üstlerine ise sık iğne ile geçiyorum. Bakın buradan da yine giriş yaptım. Bir tane buraya ikili trabzanımı yaptım. 2 tane hemen buraya sık iğnemi yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Daha sonra tekrar 2 tane daha sık iğne yapıyorum. Sonra ikili trabzanla başlıyorum. Aradaki boşluklara ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Evet, şimdi bakın buraya geldim, yine araya 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Sonra yine aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Evet, bakın şöyle göstereyim. Şu görüntüyü elde ediyoruz. Diğer rengime geçtim arkadaşlar. Şöyle bir tane zincirimi çektim. Hemen sık iğnemi yapıyorum. Şimdi burada arkadaşlar sık iğne ile devam ediyorum. 2 tane zaten var yanında hemen. Şöyle 1, 2.
Bakın sık iğne sayımız kenarda artmaya başladı. Devam ediyorum sık iğneler ile. Şöyle yeni yer açacağımız için arkadaşlar şöyle devam ediyoruz. Şu şekilde. Yani köşeyle birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne ile geldim buraya. Sonra üzerine alıyorum. Bakın bunu atladık. Bunu kapatıyoruz artık. Şöyle şuradan göstereyim. Bakın şurayı yapıyoruz. Bunu atlıyoruz. Hemen yanındaki yere giriş yaparak şu şekilde bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, sonra bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, kenarlardan birer tane azaltmış oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bu arayı ise bakın bunu kapatacağımız için 3 burada var, 3 burada, 3 de burada. Yani 9 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Evet, gördüğünüz gibi 9 tanenin arkasından hemen yine ikili trabzanımı yapıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Sık iğnemi yaptım. Tekrar ikili trabzanımı yapıyorum. Ve sık iğneler ile köşeye kadar devam ediyorum. 1 2 3 4 5. Bir de köşedeki sık iğnem var. 6. 2 tane zincir çektim. 6 tane sık iğne ile yine devam ediyorum. Bu kenarı da birlikte yapalım. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi yine ikili trabzanımı yapıyorum. Sık iğnemi yaptım. İkili trabzanımı yapıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Sonra tekrar ikili trabzanımı yapıyorum. Yani 3 tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Daha sonra 9 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Sonra yine 3 tane olan ikili trabzanlarımı yapıyorum. Aralarda birer tane sık iğne ile. Sonra yine 6 tane sık iğne ile diğer kenara geçiyorum arkadaşlar. Evet, 2 zincirimizi çekip devam ediyoruz 6 tane sık iğne ile. Evet, görüntümüz bu şekle gelmiş oluyor. Şimdi devam edelim, diğer kenarları da yapalım aynı şekilde. Evet arkadaşlarım, bakın bu sırayı da bu rengimle tamamladım. Şimdi devam ediyorum. Bu rengimi aldım. Sık iğneler ile buraya kadar geliyorum arkadaşlar. Şöyle 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Üzerine alıyorum. Şimdi de bunu kapatacağız arkadaşlar. Şöyle bir tane ikili trabzanımı yaptım. Sık iğnemi yapıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Sonra ikili trabzanımı, sık iğnemi, ikili trabzanımı yapıyorum. Ve bu arada buraya kadar bu arayı sık iğne ile geçiyorum. 1 2 3 4 5
6, 7 tane sık iğne. Şimdi üzerine aldım. İkili trabzanımı yapıyorum. Sonra sık iğnemi aynı diğer tarafta yaptığımız işlemi yapıyoruz. Bakın şu görüntüyü elde ediyoruz. Şimdi devam edelim. Yine sık iğneler ile beş, bu da 6. sık iğnemizde kenarı köşesi. Şöyle 2 tane zincir çektim. Yine 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sonra üzerine alıp ikili trabzanımı yapıyorum. Sık iğnemi yaptım, ikili trabzanımı yapıyorum. Sık iğne ile devam ediyorum. 7 tane. Sonra ikili trabzanımı yapıyorum. Altı tane sık iğne ile köşeye gelip devam ediyorum arkadaşlar. Evet, bakın burayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, burayı da bu şekilde tamamladım. Şimdi diğer ipime geçiyorum hemen. Şöyle ilk sık iğnemizi yaptık. Sonra sık iğneler ile devam ediyorum arkadaşlarım. 1 oldu, bu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Yani ne yapmış olduk? Şimdi de bunu artık bitiriyoruz arkadaşlarım. Sadece ortadaki kalmış oldu. Bir tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Diğerine kadar, yani şu ikili trabzanımın üzerine kadar bu arayı sık iğne ile geçiyorum. Evet, şimdi buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum ve yine sık iğneler ile devam ediyorum. On tane sık iğnem var arkadaşlarım bu kenarda. Sonra 2 zincir çekip yine 10 tane sık iğne ile devam edip, yani saymaya da gerek yok, şu ortadakine gelene kadar aynı burada yaptığımız işlemi yapıyoruz. Şimdi tamamladım hepsini. Bu kenara geldim, giriş yaptım, bir tane sık iğnemi yaptım, sık iğneler ile devam ediyorum.
Ve buradan üzerine aldım. Bunun üzerine arkadaşlarım ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra tekrar diğer ikili trabzanımı yapıyorum ve burayı kapatmış oluyorum gördüğünüz gibi. Böyle bir görüntü ortaya çıktı. Aynı zamanda bu aralarda ve köşelerde yeni yerler açmış olacağız arkadaşlar. Yeni yerler için yer hazırlamış olduk. Şimdi bir sonraki sırada artık oradan ilk burada yaptığımız gibi yaparak devam edeceğiz. Önce bu sırayı da bu şekilde bir tamamlayalım. Arada sık iğneler ile geçiyorum. Bu şekilde devam ettim. Şimdi bakın kenardakine geldim. Hemen buraya bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, sonra bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde ve sık iğne ile devam ediyorum. Diğer kenara geçiyorum arkadaşlar. Diğer tarafları da aynı şekilde devam ettiriyoruz ve böylelikle modelimiz tamamen ortaya çıkmış oluyor. Şimdi ben bir de hemen şuradan devam edeyim. Bu kenardan size anlatayım. Evet, yine bir tane arttırımımı yaptım. Köşedeyim çünkü. Şu şekilde aldım yanından. Üzerine alıyorum. Alttan giriş yapıyorum. Birinci ikili trabzanımı yapmış oluyorum. Yine 5 tane arkadaşlarım. Şöyle birinciyi yaptık. Birini atlıyoruz. İkinciden giriş yaptım. 2. Şöyle birini atlıyorum. 3. 4. Bakın arada birer tane kalıyor. Ve bu da sonuncu 5. Şimdi bu şekilde birinci yeri kuruyorum. Araya 5 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Sonra yine bakın hemen şuradan birini atlıyoruz. Çünkü üzerine sık iğne yaptık. 1, 2, 3, şöyle 4, bir tane sık iğne ve 5. 5 tane ile bakın bu ortaya kurmuş oluyoruz yeni yerimizi. Ve 5 tane sık iğne yapıyorum yine. 1, 2, 3, 4, 5 ve yine 5 tane ikili trabzan aralarında birer sık iğneli yapıyorum ve yeni yere başlamış oluyorum arkadaşlar. Ve bir üst sıranın kurulumu da bu şekilde devam ediyor. Büyüdükçe gördüğünüz gibi yerleri açıyoruz ve kapatıyoruz. Açıyoruz, kapatıyoruz arkadaşlarım. Ve böyle bir güzel model ortaya çıkmış oluyor. Umarım modelimi sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlar. Mozaik işi seviyorsanız sizin vazgeçilmeziniz olacak eminim. Böyle bir derinlik var. Bakın ortadan sanki böyle çoğalan bir görünüme sahip.
Evet, modelimi umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok sevinirim, mutlu olurum arkadaşlarım. Bir dahaki en güzel, en değişik, en farklı ve hiçbir yerde olmayan örgü modellerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.